Şimdi kıymetli misafirler, tarihi Amasya'nın göbeğindeyiz. Yeşilırmak önümüzden akıyor. Yeşilırmak aynen İstanbul Boğazı'nın İstanbul'u Anadolu Avrupa diye ikiye ayırması gibi Amasya'yı da ikiye ayırıyor. Karşıyaka çok özel. Karşıda bayrağımızı görüyorsunuz. O bayrağımızı gördüğümüz nokta bugün hala Saraydüzü olarak adlandırılan bir nokta. Sebebi zamanında Osmanlı'nın en özel, en köklü, en eski saraylarından birinin orada bulunması. Amasya Osmanlı Şehzade Sarayı. O kadar eski bir saray ki Osmanlı Devleti'nin padişahlarını sayın dediğimiz zaman Osman Gazi, Orhan Gazi 1. Murat. 1. Murat oğlu Şehzade Bayezid'i, yani bizim Yıldırım Bayezid olarak bildiğimiz şehzadesini buraya göndermiş. İlk olarak o bayrağımızın olduğu yerde var olan, bugün ne yazık ki o tarihi binalar yok olmuş. Önce Yıldırım Bayezid kalmış. Sonra onun oğlu Çelebi Mehmet kalmış. Çelebi Mehmet deyince aklınıza Fetret devri gelecek. 1402-1413. Hani Timur'la Yıldırım'ın yaptığı Ankara Savaşı'nda kaybetmişti ve oğulları 4 farklı şehirde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. İsa Çelebi Balıkesir, Musa Çelebi Bursa, Süleyman Çelebi Edirne ve Mehmet Çelebi Amasya. İşte Mehmet Çelebi 11 yıl Fetret devrinde Amasya'da nerede yaşadı derseniz cevap işte o gördüğünüz Saraydüzü'nde. Çelebi Mehmet daha sonra padişah oldu. Oğlu 2. Murat'ı Amasya'ya sancağa gönderdi yetişsin diye. Şehzade Murat, Fatih'in babası nerede kaldı? Saraydüzlüğünde. 2. Murat, oğlu Şehzade Mehmet Edirne'de doğdu. 10-12 yaşına kadar Edirne'de kaldı. Saat İpekler Medresesi'nde eğitim gördü. Sonra Şehzade Mehmet bir ara Manisa'ya, bir ara da Amasya'ya gönderildi. Nerede sancakta kaldı? İşte Amasya'da Saraydüzü'nde. Ki aynı sıra içinde Amasya'da sancakta kalan bir sonraki şehzade Fatih'in büyük oğlu Şehzade Bayezid, 2. Bayezid'di. Burada kaldı. Hatta eşi Bülbül Hatun'la beraber burada yaşadı. Bülbül Hatun. 3 tane eşi vardı 2. Bayezid'in. Bülbül Hatun, Nigar Hatun, bir de Dulkadir Bey'i Alaaddin Devle'nin kızı Ayşe Gülbahar Hatun. Ayşe Gülbahar Hatun'dan bir oğlu Amasya'da dünyaya geldi. O da küçük oğlu Şehzade Selim. Yani Yavuz Sultan Selim Amasya'da doğdu. Nerede doğdu? O gördüğünüz sırtta Saraydüzlüğü'ne doğdu. Daha sonra bir süreç var. 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim sancağı Trabzon'a gitti. Kanuni sancağı Kırım Kefe'ye gitti. 2. Selim sancağı Konya'ya gitti. Onun oğlu 3. Murat sancağı nereye geldi? Buraya geldi. Padişahları saydım size. 3. Murat da sancakta buradaydı. Bir de tekrar geri dönelim Kanuni Sultan Süleyman'a. Kanuni bazı oğullarını sancağı Amasya'ya gönderdi. Osmanlı'da bir kural vardır. Padişahın oğullarından biri Manisa sancağına gönderilir. Biri Kütahya sancağına gönderilir. Biri Konya sancağına, biri Amasya sancağına. Manisa sancağına gönderilen 1 numaralı şehzadedir. Veliaht şehzade. Hangisi Manisa'daysa bilir ki baba öldüğünde tahta o geçecektir. Mesela Mustafa, Kanuni ve 1. eşi Mahidevran'ın çocuklarıydı ve Manisa sancağındaydı aslında. Ve onun padişah olması bekleniyordu. Ama bir şekilde gözden düştü ve onu Kütahya'ya gönderdiler. Yerine Manisa'ya Mehmet gönderildi. Kanuni ve Hürrem Sultan'ın ilk doğan çocukları. Daha sonra o çiçek hastalığından aniden ölecek Mehmet. Sonra Manisa'dan Kütahya'ya geçen Şehzade Mustafa bu kez Amasya'ya gönderildi. Hatta bir ara Amasya'ya Bayezid de gönderildi. Bayezid baktı ki gözden düşüyor, babasına kızdı, isyan etti, İran'a sığındı ve İran'da Kazvin'de babasının emri ve gönderdiği adamlarla Tahmas ikna edildi. İran'da Kazvin'de öldürüldü. Bayezid, Kanuni oğlu, cenazesi Sivas'a getirildi. Şu an Sivas'ta metfun. O da bu Saraydüzü'nde kaldı. Ama Saraydüzlüğünde burada kalan en dramatik misafir Kanuni'nin ilk oğlu şüphesiz Şehzade Mustafa. 39 yaşındaydı. Buradaydı. Cuma günü cuma namazı kılmak için bazen şu önümüzdeki Bayezid Paşa Camii'ne gelirdi. Teşrifat yapılırdı. Bazen de şuradan dümdüz gider. 2. Bayezid'in, yani Şehzade Mustafa'nın babası Kanuni, dedesi Yavuz, onun babası, yani dedesinin babasının yaptırdığı külliyeye giderdi cuma namazına. Sonra yine buraya gelirdi. Babasının emri geldi. İran seferine gidiyoruz. 3. İran seferi. Buradan çıktı. Amasyalılarla vedalaştı.
ve Konya Ereğlisi'ne kadar gitti. Orada ordu otağı kurmuştu. Onun da otağı kendi çadırı babasının yanındaydı. Çadırına girdi. Babasının çadırına davet edildi. Oraya girdiğinde orada öldürüldü. Çünkü Mustafa hakikaten 39 yaşında dirayetli, dedesi Fatih'e benzeyen çok kaliteli biri. Fakat sakal bırakmıştı, tuğ dikmişti. Babam çok yaşlandı. Artık tahtta benim olmam lazım lakırdılarına kulak asmaya başlamıştı. Babası birkaç defa ikaz etti, bunları dinlemedi. Bunlar hep fitneye sebep oluyordu. En büyük fitne budur ve çok sıkıntılıdır. Şehzade Mustafa burada şehzadeyken onun en samimi arkadaşlarından biri kimdi biliyor musunuz? Taşlıcalı Yahya'ydı. Taşlıcalı Yahya. Arkadaşı ünlü şair ve Taşlıcalı Yahya Mustafa öldürüldüğünde Amasya'da burada ağlayarak bir Şehzade Mustafa mersiyesi yazdı. Hatta o mersiyeyi yazdığı şiir defterini Amasya'ya özel endemik çiçeklerle, böceklerle, hayvanatla süsledi. Ressam da aynı zamanda. Taşlıcalı Yahya'nın şiir defteri bugün Bayazıt'taki 2. Bayazıt'ın Amasya Külliyesi'nin medresesi, el yazmaları kütüphanesi orada hala saklanmakta. Bizzat kendi gözlerimle görmüş bir kişiyim o defteri. Amasya'ya gelip bütün bu hatıraların yaşandığı mekanları yerinde görebilirsiniz.